Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım, bu videomuzda dolar TL kurunu inceleyeceğiz. Özellikle dolar fiyatları üzerinde Merkez Bankası'nın yapmış olduğu satışların nasıl kapış kapış gittiği yönündeki bu videomuzu dikkatli bir şekilde dinlemeniz faydanıza olacaktır. Önümüzde 15 Aralık ve 16 Aralık önemli verilerin açıklanacağı, faizlerin belirleneceği, dünya gündeminin artık dolar lehine nasıl gelişebileceği yönündeki açıklamaların geleceği bir hafta olacak. Bizlerin dikkatli bir şekilde takip etmesi gereken bir hafta. Dolar TL kurunda gene 4 saatlik grafikte baktığımızda bu grafiğin artık sonlarına doğru yaklaştığımızda görülmekte. O yüzden sizlerin de çok dikkatli olması gereken bir hafta olacaktır diye düşünmekteyim. Çünkü bu hafta artık bu kırılım bir yere doğru evrilecek ve doların yönü bu hafta itibariyle belirlenecektir diye düşünmekteyim. Evet, videomuza geçmeden önce kanalımıza bir beğeni atmayı ve kanalıma abone olmamış, kanalımı dışarıdan seyreden tüm arkadaşlarımızın hepsini de kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz. Evet sevgili dostlarım, Merkez Bankası'nın ilk müdahalesi geldiği zaman dolar TL kurunda 12.40 seviyesine kadar bir geri çekilme yaşadık. İkinci müdahalenin olduğu zaman ise dolar TL kurunda gene bir 13.50 civarına kadar aşağı yönlü bir hareket gördük. Ve üçüncü müdahalede dolar TL kurunda bir 13.70 civarına doğru geri çekilme yaşadık. Yani Merkez Bankası kurlara ne zaman müdahale etse dövizlerde aşağı yönlü hareket mutlaka piyasa alıcıları tarafından arkadaşlar karşılanmış durumda. Bu da doların TL karşısında hala ne kadar güçlü bir seyir izlediğini bizlere maalesef ki gösteriyor. Merkez Bankası ise hala defansif olarak durduğu bölge 13.90-95 aralığı. Burası Merkez Bankası'nın kırmızı çizgiyle belirlediği bir alan ve Merkez Bankası da hala burada durmakta ısrarlı arkadaşlar. O yüzden 13.95 seviyesine doğru kurun her yaklaştığı zaman bir merkez müdahalesi mutlaka geliyor. Bizlerin yapması gereken bu hafta itibariyle şuradaki üçgen içerisindeki hareketin hangi yöne kırıldığını görmek. Merkez Bankası'nın bu hafta itibariyle ayın 16 Aralık itibariyle bir faiz arttırımına veya faiz indirimine gideceği yönündeki bilgiler oldukça karışmış durumda. Şahap Kavcıoğlu'nun yapmış olduğu son açıklamalara göre artık faiz indirme alanımız çok daraldı şeklindeki açıklamanın ardından bizlerin de düşünceleri karışmış durumda. Özellikle ben 300 bas puanlık Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi daha bekliyordum. Bundaki sebebim ise arkadaşlar Merkez Bankası'nın 12 puanlık hedefi, yani yıl sonunda 12 puanlık bir faiz hedefi vardı Merkez Bankası'nın. Bunu tutturabilmek amacıyla faizleri de şu an 15 seviyelerinde olan faizleri bir 300 bas puan daha indirip yılı planladığı seviye üzerinde kapatabileceği yönündeki düşüncem mevcuttu. Tabii bu düşüncem hala da sabit. Çünkü öbür taraftan Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarına baktığımız zaman hala da faiz politikasında herhangi bir değişiklik olmadığı görülmekte. Bizler için hala dikkatli olması gerekecek bir bölge dolar TL kuru için 13.53 bölgesi arkadaşlar. Şuradaki 13.53 bölgesi sizlerin de yakından takip etmesi gereken bir bölge. Bu bölge bu hafta itibariyle bizlerin de takibinde olacak. Özellikle 13.50, 13.40 aralığı üzerinde dolar TL'nin tutunması hala da doların global ölçekte güçlü olduğunun sinyallerini bize veriyor. Ayrıyeten şurada bir filama oluşumu mevcut. Bu filamanın da kırılımına göre yukarıdaki hareketler dolar TL kurunda yönün hangi yöne olabileceği ile ilgili bizlere bir ipucu veriyor. Bu 13.95 seviyesi arkadaşlar, bakın piyasadaki olaylar veya Cumhurbaşkanımızın açıklamalarıyla tekrardan faiz indirim algısına dönüşebilir ise
Dolar TL kurunda bir anda buradaki filama hedefi 14.25 seviyesine kadar dolar TL kurunu yukarı yönlü çeker. Benim de burada bir hedefim zaten 15 TL civarında mevcut. Tabii biz bu son gelişmelerle ilgili Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun da yapmış olduğu son gelişmelerle ilgili açıklamaların etkisini de unutmamak şartıyla kendimize bir 13.50-13.40 barajını biz de Merkez Bankası gibi buraya koymalıyız arkadaşlar ki geri çekilmelerde bizler de zarar görmeyelim. Merkez Bankası'nın yapacağı faizlerde bir pas geçme olayı gerçekleşir ise veya bir faiz arttırımı gerçekleşebilir ise de arkadaşlar 12.40 seviyesine doğru bir aşağı yönlü düşüş baskısı dolar TL kurunda yaşanabilir. O yüzden yeni TL'de olan arkadaşlar da bu bölgeyi yakinen takipte olsunlar. Bu bölgede güzel bir hala alım fırsatı olarak değerlendirilebilecek bölge gibi gözükmekte. O yüzden dolar TL'de de böyle bir Merkez Bankası'ndan atraksiyon gelmesi durumunda dolarda 12.50 civarına doğru aşağı yönlü hareketler yaşayabiliriz. Şimdi Merkez Bankası'ndan önce ayın 15'inde yani 15 Aralık günü FED, Powell'ın açıklamaları olacak. FED Merkez Bankası. Arkadaşlar bakın çok önemli bir hafta dediğim gibi bu FED Merkez Bankası varlık alımlarındaki hareketi hızlandırma yönüne gider ise ve faizleri arttırma yönünde bir tarih veya yakın zamanlı bir tarih açıklar ise bu dolar TL kurunu gene tutamayız. Dolar TL kurunda bir anda gene 15 Aralık günü yukarı yönlü sert hareketler dolar TL kurunu 15 TL civarına doğru sert bir şekilde yukarı da çekebilir. O yüzden üstüne basa basa söylediğim bu hafta çok önemli. Önemli verilerin olacağı merkez bankalarının, ABD Merkez Bankası'nın ve Türkiye Merkez Bankası'nın önemli açıklamalarının olacağı bir hafta. Bu hafta büyük bir ihtimalle büyük savaşların yaşanacağı bir hafta. Doların ve TL'nin çarpışacağı bir hafta. Özellikle bu çarpışmadan sizlerin yaralı çıkmaması için arkadaşlar verdiğim seviyelere riayet etmenizde fayda olacaktır diye ben düşünmekteyim. ABD enflasyon verileri açıklandı. Bu veriler hemen hemen geçen ayki verilere yakın. Gene ABD 100 yılının en yüksek enflasyon verileri çıktı. Piyasa tarafından ABD enflasyon verilerinin yüksek çıkması Fed'i faiz arttırımına zorlayacaktır yönünde anlaşılmakta. Bu da globalde arkadaşlar dolar kurunu maalesef ki hala da güçlü tutmaya devam etmekte. Öte yandan Merkez Bankamızın rezervleri belli. Bu rezervlerin üzerine eklemeler, anlaşmalar yapılmaya ne kadar da çalışılsa eksi rezervlerimiz hala da artıya dönmüş değil. Bu da bizler açısından, TL açısından hala da olumsuz seyrin devam ettiği anlamını taşımakta. Piyasalara baktığımız zaman, gıda fiyatlarına baktığımız zaman fahiş fiyatların maalesef ki hala da normal bir seviyeye oturmadığı, yıl sonu itibariyle de şirketlerin yapacağı yeni sözleşmeleri yeni yıla göre ayarlayacak olmaları, fakat bir kur belirsizliğinin devamı gıda fiyatlarında hala yukarı yönlü seyri devam ettirmeye devam ediyor. Bu da bizim 2022 yılları içerisinde hala da enflasyonist baskının üzerimize devam edeceği, ayrıca mevsimsel olarak çiftçilerimizin şu an üretimde olmamasından kaynaklı olarak gıda fiyatlarında hala da yukarı yönlü fiyatın devam edeceği de temel analiz yöntemine dayanaraktan hala TL'yi güçsüz tutmakta maalesef ki. Son gelişmelere göre gene yeni videolar yaparız. Sizleri bilgilendirmeye çalışırım. Bu hafta itibariyle zor bir hafta, zor açıklamaların geleceği bir hafta. Dolar ve altın yatırımcısının çok dikkatli olması gereken bir hafta olacağından dolayı hepinizi dikkatli olmaya davet ediyorum. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.